Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz biliyorsunuz ki bizim yamyam kerevitimiz Haydar. Haydar'ın bugünkü konusu arkadaşlar ne olacak? Bugün kerevit hangi balıklarla yaşar? Hangi şartlarda bakılmalıdır? Size küçük küçük bilgiler vereceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bizim Haydar gene bir yerlere gizlenmiş arkadaşlar. Bir onu bulalım. Evet. Bak bak. Kocaman oldu ya. Tabi diğer arkadaşını yedi. Kocaman oldu. Bizim Haydarus. Haydarus. Kimilus. Ne diyordum? Evet. Arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz kerevitlerin bakımı. Arkadaşlar kerevitler sıcak ortamları severler. Yani sıcak suları severler. Ama şöyle bir şey de var. Yani bunlar omurgasız hayvan oldukları için soğuk suda da dayanabiliyor yani. Soğuk suda da yaşayabiliyorlar. Soğuk su ortamında. Benim bu kerevitim ben aldığımdan beri ısıtıcı kullanmıyorum. Zaten akvaryumda da görmüşsünüzdür. Bunlar da ısıtıcı kullanmıyorum. Neden ısıtıcı kullanmıyorum? Soğuğa neden de dayanıyor onu da söyleyeyim. Bunlar omurgasız hayvanlar arkadaşlar. Omurgasız oldukları için soğuk ortamları tolere edebiliyorlar. O yüzden siz de gönül rahatlığıyla kerevit alıp bakabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir önceki videomda da söylemiştim. Bir önceki videoyu da açıklama demişim. Evet açıklama kısmı pardon. Açıklama kısmına videoyu eklerim arkadaşlar bir önceki videoyu. Orada zaten bu türlerin yamyam olduklarını söylemiştim. Yani savunmasız bir arkadaşı varsa direkt onu yiyebiliyor arkadaşlar. O yüzden saklanma alanları tekrar söyleyeyim yapmanız gerekiyor. Ne demiştim? Evet soğuk suyu tolere edebiliyorlar. Omurgasız hayvanlar çünkü. O yüzden ısıtıcıda kullanmayabilirsiniz. Bu demek değil yani bu demek yani soğuk suda yaşıyor olması şu demek değildir arkadaşlar. Gideyim ben bunu -5 derecelik bir göresi alayım. Yaşar mı? Test edebilirsiniz ama bu canlının ölüp ölmeyeceğini de bilmediğiniz için çok soğuk sularda yani hayvanın günahına girmeyin arkadaşlar. O yüzden normal bir ev ortamında ısıtıcısız yaşıyorlar. Kaçma kaçma gel buraya takipçilerim seni görsün. Haydarus. Kimilus Haydarus. Yani soğuk suyu tolere edebiliyorlar. Diğer başka bir olaydı arkadaşlar. Bunlar kendileri normal doğa şartlarında da yüzeye çıkıp hava alabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden filtre kullanmayabilirsiniz de. Filtre olmasa da olur yani ben filtresiz bakın saklama kabında besliyorum. Bu şekilde filtre de kullanmayabilirsiniz. Yem olarak da ne verebilirsiniz? Yani filtresiz yaşar, ısıtıcısız yaşar dedik arkadaşlar omurgasız olduğu için. Yem olarak ne veriyorsan diyorsanız ben bunlara şu şekilde bir Tetra'nın bitkisel yemini alıyorum. Tabi netlemedi. Bitkisel yemini alıyorum arkadaşlar. Yani gayet güzel bence yiyorlar gayet de bol bol yiyorlar. Pardon. Başka ne veriyorum bunlara? Küçük kurumuş karides veriyorum arkadaşlar. Kaplumbağa yemi. Gayet de yiyorlar. Hem protein açısından hem kabuklarının gelişimi açısından. Bir de Tetra'nın var arkadaşlar. Tetra yemi var. Şu dipte gözüküyor zaten. Şuradaki yem mesela. Tetra ismini unuttum şimdi. Tetra Plus muydu? Tetra Gold muydu? Öyle bir şey olması lazım. Yani kaliteli yemle beslerseniz arkadaşlar kerevitiniz gayet mutlu olacaktır. Şimdi bunu üstten çekiyorum. Alttan çekersem çok belli olmuyor. Yani plastik kapı olduğu için canlımız belli olmuyor. Üstten çekim yapıyorum. Ne demiştim? Kısaca şöyle bir toparlayayım. Soğuk suyu tolere edebiliyorlar. Besleyebilirsiniz ev ortamında ısıtıcı olmadan.
filtresiz de yaşarlar ama oksijen olmadığı için suda çıkabilecekleri şu şekilde bir kayalar yapmanız gerekiyor. Üstlerine çıkıp hava alsınlar çünkü. Bir de saklanma alanları arkadaşlar. Çoklu besliyorsanız, kerevitleri çoklu besliyorsanız saklanma alanları yapmanız şart arkadaşlar. O yüzden bunlar yamyam türler, birbirlerini yiyebiliyorlar kabuk değişimi sırasında. Saklanma alanları da yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Hayvanlarınız rahat eder, strese girmez. Kaliteli yemle besleyeceksiniz. Akvaryumunuz büyük olması gerekiyor. En az 50 litrelik. Benim bu plastik kap zaten 50 litre. Arkadaki dağınıklık için kusura bakmayın. Bu benim çalışma masam. Yani size çektiğim videoları da video çektiğim, siz için video çektiğim masa arkadaşlar, pardon. O yüzden biraz dağınık kusura bakmayın. Şöyle arka planımı zaten biliyorsunuz. Resim var duvarda. Manzara resmi. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Buna hani başka ne verebilirsiniz? Evet, bak şimdi aklıma geldi. Sebze verebilirsiniz arkadaşlar. Sırf protein ağırlıklı beslemeyin. Dip yemi falan vermeyin. Sebze olarak da arkadaşlar havuç verebilirsiniz. Ondan sonra elma verebilirsiniz. Bizim eleman kaçtı. Onu bugün biraz rahatsız edelim. Sonra tekrar rahatına bırakacağız arkadaşlar. Yani rahat ettireceğiz. Fazla oyalamayacağız. Ne diyordum? Evet, patates verebilirsiniz. Patates az verin. Biraz suya salınım yapıyor. Havuç, patates, brokoli, ondan sonra karnabahar, bu tarz sebzelerle besleyebilirsiniz arkadaşlar. Canlınız hem normal verdiğiniz protein yemlerle kabuk gelişimini sağlar ve büyümesi hızlı ilerler. Hem de sebze yedirdiğiniz için arkadaşlar gayet sağlıklı olur. Bu da canlınızın mutlu olması demek arkadaşlar. O yüzden canlınızın ne kadar güzel kaliteli yemlerle beslerseniz canlınız bu şekilde kocaman olur arkadaşlar. Bunun bir önceki videoları kanalımda var zaten. Oradan da izlerseniz. Ben gerçi açıklama kartına birkaç video koyarım. Oynatma listesi de koyarım. Oradan izlersiniz arkadaşlar diğer videoları, boyutlarını, ilk hali yani önceki hallerinin boyutlarını görürsünüz arkadaşlar. Ne diyorduk? Şöyle kısaca bir toparlayalım. Akvaryumu yani bakımı nasıl olmalı ve akvaryum şartları ne olmalı? Arkadaşlar bakımı kaliteli yem, protein ağırlıklı ve sebze ağırlıklı. Akvaryumunda olur mu olmaz mı olacak şeyler, ısıtıcı olmasa da olur çünkü omurgasız dedik. Filtre de olmayabilir. Kendi dışarıdan oksijenle hava alıp tekrardan suya girip yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Ama yüksek taşlar olması gerekiyor demiştik. Şu şekilde. Biraz ürkek hayvanlar arkadaşlar. O yüzden kaçabiliyorlar. Onu korkuttuğumu veya rahatsız olduğunu sanmayın. Bugünkü videom bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün video biraz kısa olacak. Kusura bakmayın. Çünkü biraz kendimi halsiz hissediyorum. Hastayım. Size ufak bir bilgiler vermek istedim. Bir de son durum gibi bir video olsun istedim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hobim Burak kanalında. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu kestim. Videonun içerisinde, videonun başlarında daha doğrusu hangi balıklarla yaşar onun bilgisini vermeyi unutmuşum arkadaşlar. Videonun içerisinde dediğim gibi halsiz olduğum için biraz dalgınlığıma geldi. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Mazur görün arkadaşlar. Şimdi kerevitleri besleyeceğiniz balık türlerinden bahsedeceğim size arkadaşlar. Şimdi kerevitler avcı tür olduğu için arkadaşlar kendi türlerini bile yedikleri için küçük balıklarla beslemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yakalaması zor olacaktır. Bu küçük türler nedir arkadaşlar? Molly, işte neon tetra, kılıç kuyruk, işte verifera, lepistes, bu tarz küçük balıklarla beslemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun nedeni de arkadaşlar küçük balık oldukları için yakalaması zor olacaktır kerevit için, hızlı yüzdükleri için. O yüzden büyük balıklar ve dip balıklarıyla beslemeyin arkadaşlar. Büyük balıklarda kerevitinizi yiyebilir. Özellikle ciklet balıkları. Cikletlerle kesinlikle beslemeyin.
Bir de yani etçil tür olan Orta Doğu Amerika, Orta Amerika, evet, Orta Amerika ciklet türleriyle, vahşi olan ciklet türleriyle beslemeyin. Çünkü kerevetiniz onlara yem olacaktır. Uysal hayvanlarla besleyin ve küçük balıklarla besleyin. Ve bir de dip balıklarıyla beslemeyin. Küçük dip balıklarınızı gece avlayabilirler arkadaşlar. Kıskaçları çok kuvvetli olduğu için dip balıklarıyla beslemenizi tavsiye etmiyorum. Neon, tetra, işte yüzeysel, orta yüzey ve en üst yüzeyde yüzebilen balık türleriyle beslemenizi tavsiye ediyorum. Neon, bir daha sayayım bu balık türleri nedir? İşte neon, tetra, neon tetra, normal tetra, genetik tetra, e, lepistes, moli, kılıç kuyruk, velifera. Bu tarz küçük balıklarla besleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan özür diliyorum. Videonun içerisine koyamadım. Çünkü dediğim gibi bugün biraz halsizim. Dalgınlığıma geldi. Sizlerden tekrardan özür diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumu da yaparsanız sevinirim. Hobim Burak kanalında kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.